Merhaba değerli dostlarım. Ben Frezya. Bugün sizlere Tezer Özlü'nün çok sıra dışı, kısa ama keyifli bir kitabını, acıklı bir kitabını paylaşıyorum. Motorcu İbrahim'in Bahçeli Evleri sadece yaşlılık hikayesi değil, bir insanın adım adım yalnızlığını hikaye eden kısacık bir kitap. İçeride küçük canlandırmalar, biraz dokunuşlarla size ulaştırıyorum. İyi dinlemeler diliyorum. Yorumlarda buluşalım. İstanbul'un Şirinevler semtini oldum olası hiç sevmem. İbrahim'i de ilk kez burada gördüm. Ucuz alınmış otomobilin motoruna bakıyordu. Dinçti. Saçları siyahtı. Konuşkan bir hali yoktu. Zaten onun nişandan sonra da herkes övdü. Ağırbaşlı bir bey dediler. Ama kadın kimseyi konuşturmuyor ve tıkıyor her sözü İbrahim'in ağzına. Çocuk otomobilin çevresinde, çimenler üzerinde zıplıyor. Babamın otomobili. Baba! İbrahim motorun başında uzun süre çalıştı. O sıcak yaz günü ben niçin Şirinevlere gitmeye kalkmıştım? İbrahim'i mi görmek istemiştim? Yoksa yapacak hiçbir işim yoktu da gidenlerin peşlerine mi takılmıştım? Cumartesiydi. Yanında biraz olsun gerçekçi olmayı başarabildiğim Süm'den o günde uzak kalmamak içindi bu gidiş. İbrahim'in elinde bir baston vardı. Boyu uzamış, biraz zayıflamıştı. Tutmayan bacağını sürükleyerek evin içinde dolaşabiliyordu. Saçları bir yaz önceki kadar siyah değil. O sessiz adam gitmiş. Korku içinde. Korku içinde. Ağlamaya başladı bizi görünce. Sus dedi Süm. Oğlun yanına aldıracak seni. Beni bu bastonla dövüyor kadın. Dedi İbrahim. Dövüyormuşum. Yıkıyorum seni. Bakıyorum sana nankör. Nankör. Dövüyor, istemiyor. Gidiyorlar, geziyorlar. Çoktan boşandık dedi kadın. Çocuğun için sen geldin, gidemedin ki. Takımlarınız da var. Dolaplar, tuvalet masaları, koltuklar, halılar, her şeyler var. Bunları bu evi kim yaptı? Kimin parası? Diye soruyor Süm evi gezerek. Ben aldım. Ama şimdi hiçbir şeysiz atılıyorum. Demeye çalışıyordu İbrahim ağlayarak kesik kesik. Çok geçmedi çocuğun çığlıkları doldurdu bütün evi. 11 yaşlarında vardı. Babasına mı ağlıyordu? Oğlunuz gelecek dedi yine Süm. Öylece bıraktık onları. Bastonlar kafasına insin diye bıraktık. Belki de son güzel günleriydi. Çocuğu yanındaydı. Kavga da etse kadın yanındaydı. Onların İbrahim'e hiç mi hiç bağlılıkları yoktu. Güzel bir yol kenarında ev. 2 katın üzerinde bir de çatı katı var. Bahçe içinde. Merdivenler çıkılıp da ihtiyarlar bakım yurduna girildiğinde bu görünümle tüm bağlantı kopuyor. Sinekleri Süm kovaladı. O da çok pisti. Camlar, yerler, her köşe pisti. 2 karyoladan başka hiçbir eşya yoktu. Bir de İbrahim'in yanı başında küçük dolap üzerinde kurumuş duran yiyecekler, sigara. Yatağın üstünde İbrahim'in sağında ve solunda birer oturak duruyor. 2 oturak arasında yatıyor İbrahim. Çarşafı pislikten kararmış. Pijaması da. Çökmüştü yüzü. Saçları bembeyaz olmuş, sakalları uzamıştı. Ayakları incecikti. Tırnakları karga gagası gibi uzamıştı. 2 yılda böylesine çökeceğini düşünmemiştim. Tanıyamadım onu. Sus, ağlarsan gideriz. Diye azarladı Süm onu.
diye ağlarcasına güldü. Aslında onun yanı başına birkaç liralık yiyecek koyuverip sıvışarak kaçıyordu. Bu duvar köşesinde yatan, karşısında bir gün boyu ölen hastanın cesedi duran, arkasını dönemeyen ölüyü görmemek için ve duvarda yalnız pislik gören, durmamacasına yiyecekleri karıştırarak bir şeyler yapmak isteyen ve sürekli olarak yaşamını gözünün önünden geçiren İbrahim'di. Kokunun içinde kokuyu duyamaz hale gelen. Bir kat daha çıktık. Çatı katı belki de sevimlidir diye geçiriyordu aklından. Süm önden gidiyordu. Baktım. Doğruca camları açtı. Ve hepimiz gerisin geriye bir anda kaçtık odadan, yatağın başına yiyecekleri atıverip. Küçücük bir izbeydi. Hiçbir şey görünmüyordu camdan. İbrahim tek başınaydı. Bulunduğu katı kokuttuğu için yukarı atılmıştı. Karşısında yataksız demir bir karyola duruyordu. Üzerinde bir ceset bile yoktu. Burada yalnız pis duvarlar, böcekler, sinekler, ısıtmayan radyatörler ve ağır bir koku vardı. Açık cam kenarında ondan uzakta oturduk. Kıştı. Üzerinde ince bir pike örtülüydü. Her an güvercinler uçuşuyor ve geceleri hiç uyuyamıyorum. Bu nasıl sürecek? Öyle nasıl dayanacağım 15 yılda? Fareler üzerimden sıçrıyorlar. Geceleri onların kuyruklarından yakalıyorum. Uyduruyor, dedi Süm sessizce. Ama bir insan gece kuyruğundan fare yakalıyorsa elbette yakalıyor demektir. Gözleri yüz yuvarlak olmuş, fıldır fıldır dönüyorlardı. Sigarasını yakmak için yanına bile yanaşamadık. Derken yüzü uzuyor, dudakları titriyor. Derken dudakları yana kayıyordu. O ağlıyor, anlatıyor, ağlar gibi gülüyordu.